Abdülvasi Çelebi, Amasya ve Bursa'da yaşayan şairlerden biri de Abdülvasi Çelebi'dir. 14. yüzyılın ortalarında doğan ve 15. yüzyılın ilk çeyreğinde. Kaynaklarda hayatı hakkında bilinenler sınırlı olan şair, Amasya'da doğup büyümüş ve 1. Çelebi Mehmed'in hükümdar olması üzerine ömrünün sonlarına doğru Bursa'ya gelmiştir. Abdülvasi Çelebi bir Kadıoğlu olması sebebiyle iyi bir eğitim görmüştür. Hatta buna dayanarak şiirlerinde Kadıoğlu ve Kadı mahlasını kullanan şair, ayrıca Abdülvasi adını da mahlas gibi yazmıştır. Şiirlerinden devrin hükümdarı 1. Mehmed ve Vezir Bayezid Paşa'ya yakın olduğu anlaşılmaktadır. Tek eseri olan Halil Name'yi yazdığı zaman 60-70 yaşlarında olduğu dikkate alınırsa şairin, 1350 yılına yakın bir tarihte doğduğu söylenebilir. Şair, eserinde şehzadeler arasında geçen mücadeleleri, Dervasf-ı Cenk-i Sultan Muhammed Ba, Musa, başlığı altında 192 beytte anlatarak bir çeşit tarih yazmıştır. Bunun yanında devrin şairlerini de iyi tanıyan Abdülvasi Çelebi eserinde daha çok Çelebi Mehmed'e yer vermiştir. Bu bilgiler dışında şairle ilgili başka bir kayıt yoktur ve ölüm tarihi de belli değildir. Abdülvasi Çelebi edebi kişiliği. Abdülvasi Çelebi, devrinin şairlerine göre dili açık ve anlaşılır, özellikle yabancı tamlamaları kullanmama bakımından dikkatli bir şairdir. Şiirlerinde Arapça ve Farsça tamlamalara çok az, hatta yok denecek kadar az yer verir. Hatta dili yer yer Mevlid'in dilinden de açık olan şairin tasvirlerinde kullandığı dil, güzel ve açık bir Türkçedir. Şahıs, mekan ve savaş tasvirleri de yapan Abdülvasi Çelebi'nin bu tasvirlerindeki canlılık dikkat çeker. İşlediği konuya göre yer yer ayet ve hadislere de yer veren şair, büyük önem verdiği ilmi, kısımlara ayırarak anlatmıştır. Abdülvasi Çelebi, Halil Name'de İbrahim peygamberin hayatını anlatırken devrindeki hadiselere de yer vermiş, böylece eserindeki monotonluğu kırdığı gibi, eserini de güncelleştirmiştir. Hazreti İbrahim'in peygamber oluşunun ardından sözü Çelebi Mehmed ile Musa Çelebi'ye getiren şair, iki şehzade arasındaki mücadeleleri anlatmış ve Mehmed Çelebi'nin galibiyetine yer vermiştir. Ayrıca Hazreti İbrahim'in şahsında yeri geldikçe Çelebi Mehmed'i anlatmıştır. Böylece tarihe ışık tutan bir belgede bırakan Abdülvasi Çelebi, Ahmedi gibi bir eser yazmıştır. Halil Name'de Kabe'nin yapılışının anlatıldığı 7 beyitlik şiir, bir Kabe Name olup edebiyatımızda bu türde yazılan ilk şiirdir. Eserinde Hazreti İbrahim'in hayatından başka Hazreti Peygamber'e kadar gelen bir peygamberler seceresi de ortaya koymuştur. Eseri, Halil Name, Türk edebiyatında İbrahim peygamberin hayatının anlatıldığı bilinen tek eserdir. 3693 beyitten meydana gelen bu mesnevi, aruzun mefailün feulün vezniyle yazılmıştır. Dastan, İbrahim Nebi adıyla da bilinen eserde, İbrahim peygamberin hayat hikayesi, buna bağlı olarak Kurban olayı ve İsmail peygamber anlatılmıştır. Abdülvasi Çelebi, Kur'an-ı Kerim ve tefsirlere özellikle başta Keşşaf olmak üzere 6 tefsire dayanarak 1414 yılında yazdığı eserine, Vezir Bayezid Paşa aracılığıyla Çelebi Mehmed'e sunmuştur. Şair eserde Hazreti İbrahim'in hayatını, bu hayatın dönüm noktalarını ve Kabe'nin inşasını anlattığı gibi, Mehmed ve Musa Çelebi arasındaki mücadelelere de yer verir. Hazreti İbrahim'in hayatından sonra Hazreti Muhammed'in İbrahim peygambere kadar giden soyu hakkında bilgi veren şair, eserin sonunda peygamberin miracını anlatan bir de Miraç Name yazmıştır. Şair yeri geldikçe konuya göre devrin padişahını anlatmış ve öğütler vermiştir. Eserin en önemli tarafı, haccın farz ve vaciplerinden olan ibadetler hakkında bilgi vermesi ve Hazreti İbrahim devrini ayrıntılı olarak anlatmasıdır. Miraç Name, Halil Name'nin sonunda yer alan 548 beyitlik bir kısımdır. Abdülvasi Çelebi'nin peygamberin miracını geniş bir şekilde anlatmaya çalıştığı ayrı bir eser gibi görünen bu mesnevisi de mefailün feulün vezninde yazılmıştır. 3 beyitlik bir peygamber övgüsüyle başlayan Miraç Name, 3 bölümdür. 1. bölümde Miraç olayı bütün yönleriyle peygamberin dilinden anlatılmıştır. 2. bölümde, başta Hazreti Ebubekir olmak üzere Miracın tebliği, 3. bölümde ise, müşriklerin tutumu, Hazreti Ebubekir ile konuşmaları, Ebubekir'in miracı doğrulaması ve kafirlerin şaşkınlığı anlatılmıştır. Halil Name'den bir bölüm. Şalap takdirini tedbiryoyamaz. Anı kim ol yazar hiç kimse yazmaz. Sabah oldu müneccimler dida. Bu gece rahme düştü olan İşa. 8 ay olmadın turdu o Nemrut. Cihanın halkına ol cafi merdut. 7-800 adem secdi zalim. Ki kılalar cihanda çok mezalim. Nehirde varsa yüklü bulduralar. Anı oblancu bile öldüreler. Bir de o umarım faydalı olmuştur.
Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.